Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere adım adım muhabbet kuşu konuşturma hakkında kendi izlediğim yolları ve uyguladığım yöntemleri aktaracağım. Buna geçmeden önce beni biraz üzen bir durum var. Kuşlarımın ikisi de yavaş yavaş tüy dökümüne girdi. Tüy dökme döneminde çiftleşmeye olan ilgileri azalmakta, kendilerini daha halsiz ve durgun bir yapıya sokmaktadırlar. Bu yüzden heyecanlı bekleyiş biraz daha devam edecek. İkisinin de anne ve babasını gen dizilimlerini bilmediğim için çok emin olmamakla birlikte yavruları olduğunda Rainbow türünde muhabbet kuşu yavrusu almayı ümit ediyorum. Gelelim konumuza. Nasıl bir kuş almalıyım? Kafes konumu ve kafes içi nasıl olmalı? Kuşu ne sıklıkta kafesten çıkarmalı ve kimler ilgilenmeli? Nasıl beslemeliyiz? Konuşma eğitimi nasıl olmalı? Şeklinde 5 ana başlıkta kısa kısa size bilgiler vereceğim. İlk başlığımız nasıl bir kuş almalıyım? Chico'yu 3-4 haftalık iken henüz daha yuvalığında annesinin yanındayken almıştım. Gagası tamamen siyahtı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Poposu temizdi. Tüyleri gayet canlıydı. Bu şekilde onu almak istemiştim. Küçük olmalı. Mümkünse birkaç aylık, 3 aylık, 4 aylık kuşlarda yeterli eğitim ve ilgiyle konuşma eğitimine başlanabilir ama ne kadar küçük alırsanız size o kadar çabuk alışacak ve sizin verdiğiniz eğitimlere o kadar karşılık vereceklerdir. Enerjik olmalı, sağlıklı olmalı, görünen herhangi bir hastalığı bulunmamalı. Tabii ki en önemlisi erkek kuş olmalı. Dişi kuşların da konuştuğu biliniyor, görülüyor fakat erkek kuşlara oranla çok az kelime konuşabildikleri için eğer konuşan bir muhabbet kuşunuzun olmasını istiyorsanız her şeyin başında erkek bir muhabbet kuşu almalı ya da sahiplenmelisiniz. İkinci başlığımıza geçiyoruz. Kafes konumu ve içi nasıl olmalı? Kafes konumu öncelikle kapı pencere arasında kalmayan, mümkünse kenarda olan bir yerde, bel altı ve kafa üstü seviyelerde olmamalı. Hava akımına maruz kalmayacak bir yerde, ortalama göğüs yüksekliğinde bulunan bir konumda kafesimizi bulundurmalıyız. Kafes içerisinde yemlik, suluk, tünek, gaga taşı veya kalamar kemiği gibi temel malzemelerin bulunması yeterli olacaktır. Salıncak, merdiven, oyuncak, zil gibi aksesuarlar ilk etapta hem kafesi kalabalık gösterir hem de size olan ilgisini, yaklaşımını azaltır. Suluğu, yemleri ve kafes içerisini her fırsatta temizleyerek kuşumuzun sağlıklı bir ortamda yetişmesine imkan vermeliyiz. Kafes temiz olursa, kuşumuz sağlıklı olursa daha canlı, daha enerjik ve öğrenmeye daha açık olacaktır. Üçüncü başlığımız kuşu ne sıklıkta kafesten çıkarmalı ve kuşla kimler ilgilenmeli? Yoğunluğunuza ya da müsaitlik durumunuza göre her gün en az 1 saat kafesten çıkarmanızı tavsiye ederim. Fizik temasınız önemli. Elinize almanız, gagasını, tüylerini, yanaklarını sevmeniz, kuşa olan bağlılığınızı artırdığı gibi kuşun size olan ilgisini, sevgisini de artıracaktır. Mümkünse tek kişi kuşla ilgilenirse kuşun eğitimi daha sağlıklı ve güzel ilerleyecektir. Farklı kişiler ilgilendiğinde farklı kelimeler öğretmek isteyecek. Farklı ses tonu ve farklı mesafelerden kuşunuza kelime öğretmeye çalışacağı için kuşunuz henüz bir şey öğrenmeden başka bir kelimeye geçmiş olabilir.
ya da öğrendiklerini karıştırarak anlamsız şeyler söyleyebilir. Diğer başlığımız nasıl beslemeliyiz? Kaliteli yemle beslemeliyiz. Tabii ki açık satılan yemler de kuşumuzun beslenmesine olanak sağlıyor, fakat kaliteli yemler kuşumuzun daha sağlıklı olmasına imkan verecektir. Kendi hazırlayacağımız mama veya pet shop'ta hazır satılan mamalarla da dönem dönem takviye yapabiliriz. Yediğimiz meyvelerden, sebzelerden arada vermemiz kuşlarımızı daha mutlu hissettirecektir. Elma seviyorlar, havuç seviyorlar, fıstık, fındık türü şeyleri, leblebi türü şeyleri hem yemesini hem de oynamasını seviyorlar. Yani tamamen sizin yemek alışkanlığınıza göre kuşunuzun sevdiği ya da sevmediği şeyler değişiklik gösterebilir tabii ki. Konuşma eğitimi nasıl olmalı kısmına, yani son başlığımıza geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Her kuşa aynı eğitimi vererek aynı sonucu alacağımızın garantisi yok. Benim size bahsettiğim bilgiler haricinde yapılan eğitimlerle de daha eksi ya da daha fazlasıyla yine kuşlarınız konuşabilir. Ben burada Chico ile aldığım yolda ona karşı uyguladığım yöntemleri, aldığım sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Her kuş da aynı şekilde işe yaramayabilir. Konuşma eğitimi nasıl olmalı? Öncelikle tek kelimeyle başlamamız gerekiyor. Ben Chico'ya konuşma eğitimin için adıyla başladım. Chico, Chico, Chico şeklinde kısa aralarla 3 veya 4 kez üst üste söyleyip aradan birkaç dakika geçtikten sonra tekrar aynı şekilde Chico, Chico, Chico şeklinde 3 ya da 4 kez daha tekrar yaptım. Bunu böyle 5 dakika içerisinde 2-3 tekrar yaptıktan sonra günlük işlerime devam ettim. Yani 1-2 saat içerisinde 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bu şekilde tekrarda bulundum. Kafes içindeyken de bu şekilde konuştum. Kafesten çıkarttığımda yine elimde ya da yakınımdayken de bu şekilde konuştum. Kuşumuzu kafesten çıkarttıktan sonra hemen elimize alıp onun konuşma eğitimi vermekten ziyade öncelikle dikkatini çeken bir şey varsa onlarla ilgilenip biraz yorulmasını ya da dikkatini dağıtmasını beklemeliyiz. Bizim yanımıza uçarak geldiğinde ya da biz bulunduğu yerden kendimiz aldıktan sonra tamamen ilgisi bize yöneldikten sonra konuşma eğitimine başlamalıyız. Gözüne bir oyuncak ya da nesne belirledikten sonra sürekli onun yanına gitmeyi ya da onunla oynamayı isterken biz onu ne kadar konuşturmaya çalışsak da bize olan ilgisi o esnada olmadığı için yaptığımız tekrarların ya da öğrenmesini istediğimiz kelimeleri defalarca ona tekrarlamamızın çok fazla etkisi olmayacağını düşünüyorum. Öğretmek istediğimiz ilk kelimeyi öğrenmesinden sonra hemen diğer kelime ya da kelimelere geçmeden biraz pekiştirmesi için ilk zamanlardaki kadar olmasa da yine belli aralıklarla tekrarlayıp onun da konuştuğunu ve doğru telaffuz ettiğini görmemiz lazım. Artık o kelimeyi iyice öğrendiğini anladıktan sonra bu sefer yine tek bir kelime olabilir ya da bu sefer 2 kelime olabilir. Aynı şekilde öğrenmesi için kafesindeyken ya da elimizdeyken aynı ses tonu ile peş peşe birkaç kez söyleyerek 1-2 saat geçtikten sonra tekrar söyleyerek konuşturma eğitimine devam edebiliriz. Mesela Chico kelimesini, yani adını öğrendikten sonra güzel kuşum demeye başladım ben. Ama tabii bu sefer ilk söylediğim, öğrettiğim kelimeyi de baştan söyleyerek buna devam ettim. Chico, güzel kuşum. Chico, güzel kuşum. Chico, güzel kuşum şeklinde. İlk öğrettiğimiz kelimeyi öğrendiğini düşünüp sonrasında yeni kelimeler öğretmeye başladığımızda
sadece yeni kelimeleri tekrar edersek ya da ilk öğrettiğimiz kelimeleri hiç öğretmeye devam etmezsek sadece yakın zamanda öğrettiğimiz, son öğrendiği kelimeler üzerine ağırlık verir. İlk öğrettiğimiz kelimelerin üzerinden zaman geçtiği için unutabilir ya da kafası karışabilir. Bu şekilde 2 kelime, 3 kelime şeklinde zaman içerisinde artırabiliriz. Yine her öğrendiği kelimeden sonra yeni bir kelimeye geçmeden öğrendiği kelimeleri iyice pekiştirmesi için ona biraz zaman tanımalıyız. Mesela ben Çiko'ya 3 tunç tas hasoşaf tekerlemesini 3 günde öğretmiştim. 3 günde bunu bu şekilde söyleyebildi. Şemsi Paşa pasajı ise daha kısa olmasına rağmen bunu 4 günde öğretti. Neden? Çünkü kelime dağarcığı arttıkça ve kafasındaki bildiği, öğrendiği kelimeler çoğaldıkça yenilerini öğrenmesi için daha uzun zaman geçtiğini gözlemledim. Bu Çiko için geçerli. Başka kuşlarda farklı şekilde sonuçlanabilir. Mesela karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi. Bunu ise 1,5 ayda öğretebildim. Tabii kuşların kolay konuştuğu harf ve kelimeleri seçerek başlangıç aşamasında kuşunuzun daha erken konuşmasını sağlayabilirsiniz. Ben birçok kuş seven, kuşa bakan kişilerin öğrettiği ve kuşun kolay öğrenebileceği kelimelerden ziyade daha böyle ilgi çekebilecek, farklı, her kuşun söylemediği kelimeler, tekerlemeler, şarkı sözleri öğreterek Çiko'yu biraz daha özel bir muhabbet kuşu yapmaya çalıştım. Az önce sıraladığım madde başlıkları aslında hepsi ayrı ayrı birer video çekmeyi gerektiren konular. Şu an için kısa kısa değindiğim ve size bahsettiğim bu konuşturma eğitimiyle ilgili. Umarım izlediğiniz videodan memnun kalırsınız. Sevdiğiniz, sahiplendiğiniz ya da aldığınız muhabbet kuşlarına daha sağlıklı ortamda, daha güzel bir şekilde onlarla ilgilenerek kısa süre içerisinde konuşmalarını sağlamanız hem beni hem de sizi mutlu eder. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.